çok güzel. Neymiş peki bu? Size bedava tapınak İrem, tapınak. Dilsiz. Tapınak. Arkadaşlar bana az önce cahil diyen kocamı burada tokatlamak istiyorum. Tam olarak şurada. Ne yazıyor oku? Kütüphaneymiş. Heh. Ben ne dedim? Tapınak. Tanıdığımıza inanmadık. Tanıdığımıza da inanmadık yani. yani. Abi ben seni diziden tanıyorum falan dese sıkıntı yok. Elini uzat. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm dedi. Elini uzattı. Böyle bakıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Desene hoş geldin. Ben mi yapıyorum? Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Sizlerle tura çıkıyoruz. nereye? Miko, Santo, Patmo, Atina dediğimiz bir kruz turuna çıkacağız. Evet, ve arkadaşlar. bu vlogta birlikte olacağız. Tek vlog mu yapacağız, 3 ayrı vlog mu yapacağız daha karar vermedik. İlk defa turla bir yere gidiyoruz İrem'le. Normalde hep bireysel geziyorduk. Bakalım. İlk tecrübemiz olacak. Şimdi arabayla Kuşadası'na gidiyoruz. Hadi yolculuk başlasın. Bir saattir kullanıyorum. Ayaklarım çürüdü. Şimdi direksiyonu Ben kullanacağım, merak etme patrona şimdi. devredeceğim. Başlayalım. 1000 lira. Evet, İzmir peynirli sandviçlerimizi yemeye geldik arkadaşlar. 1000 lira ya. 1000 lira mı ödedik? Starbucks bizi bitiriyor. Çüş. Bugün Americano söylemedi. Ekonomi yapıyor galiba. Filtre kahve söyledi. Ne orada fark mı var? Farkında bile değilmiş. Bir de cookie aldı. İrem dedim bu cookie ne? Canı kurabiye çekmiş karımın. Yolluk. Evet arkadaşlar biz Efes'e geldik. Gördüğünüz üzere çok büyük bir yermiş burası. Abi öyle söyledi ve bize kart kullandık. Bunun için ne kadar ödedik? 60 TL. Evet. Çok uyguna girdik. Size de tavsiye ederiz. Öyle bir uygulama çıkmış ki müze kart. Mobil olarak yaptık. 2 saniye yolda gelirken telefonla hallettik bütün işlerimizi. 60 liraya bir sene boyunca geleceğiz. Türk vatandaşlarının müze kart dışında girmesi mümkün değil. Müze kartı olması lazım. O bütün diğer fiyatlar turistlere özel fiyatlar. Yüksek. Evet. Bu aslında biraz milli kültürün... Peki bir şey söyleyeceğim. Turistler müze kartla girebiliyor mu? Hayır, turistlere milli müze kart vermiyor. TC soruyor. TC soruyor. O yüzden bu önemli. Şu gözlüğümü takacağım. Şuranın güzelliğini göstereceğim size. İlk defa böyle lokal geziyoruz seninle. Öğren yeri olarak ilk defa mı geziyoruz? En son Kocaeli'nde pasaj geziyorduk. Genelde alışveriş, panlar. Ama bugün çok doğal bir yer burası. Çok güzel bu arada. Aslında kruz Çok turumuzun kokuyor. ilk vlogu bu. Yarın sabah 11'e kadar check-in yapacağız. Ve Yunan adalarına doğru gideceğiz. Ancak aslında buna Kuşadası diyebilir miyiz? ne Mikonos'ta ne Santorini'de ağaç yok. O yüzden Kuşadası'nda kuş görmedik henüz. Evet, Ama 2 var. kedi gördük. Miyav. Milattan önce 6000 yılındaymış. Az önce Wikipedia'dan da çalıştım bu videoyu yapabilmek için. Aferin sana. Tabii yapacağız bu işleri. Ah. Şimdi size keyifli anlatacağım. Yunanlar var. İyonyalı, Atikalı. Buraya geliyorlar. Aslında Cilalıtaş devrine kadar dayanıyor milattan önce 6000 dediysem de. Ama milattan önce 10. yüzyıl yani 1000 civarında burayı işte antik kenti kuruyorlar. Ki bu Hristiyanlığın başlangıcından da önce. En bilinen yapı aslında dünyanın 7 harikasından biri. 8. harika kimdi? Hadise'nin şarkısı mıydı? Evet. Hah, İrem Doğan Cedoli. Cedol'ün adını alınca listeye girdi o da. Yapıyor. Artemis Tapınağı var işte. O buraya bağlı aslında. Selçuk ilçesinin yanında aslında bu. Şu anda içinde bir sürü yapı var. Tabi bu yapılar ayakta değil. Korunamamış vaziyette. Ama Artemis Tapınağı'nın bir benzeri zaten Minyatürk'te var. Oraya gittiyseniz İstanbul'da. Burada kalan kolonları göreceğiz. Şimdi Meryem Kilisesi'ne geldik. Oraya doğru bakıyorum ama siz gözlükten görmüyorsunuz. Ben buradan okuyorum. 145'e 30 metre bir kiliseymiş. Yani devasa bir alanda. Böyle katedral gibi yapmışlar bunu. Aslında burada Hristiyanlığın geçtiği bölgeler burası. Selçuk ilçesinde Aziz Yuhanna'nın mezarı olduğu söyleniyor. Aziz Yuhanna'nın İncil'i yazdığı bölge olduğu söyleniyor. Zaten biraz yukarıda da Meryem Ana evi var. Bir küçük bilgi daha. Hiç sıkıntı yok. Akşam 10'a kadar açık. Bak ne kadar soğuk bak. Taş işte soğuk çeker. Taş soğuk tutuyor. Hep böyle sular. Su basmış.
Aşkım eve taş lazımsa. Taşları basıyoruz. Hoş değil ya. Taş ama. Ne bileyim şimdi. Bir de ben basarım. Ortadan kırılıverir. Zaten antik kent yani şehir yapı değil ki. Hangi birini kurtaracak? Ben kırmış olmak istemem, anladın mı? O kişi ben olmayayım. Hı? O kişi ben olmayayım. Bu muydu bir tane yapı gördüğün? Bunun önünde fotoğraf çekmek lazım dedi. Hayır ya, bu değil. İkonik olan. Efes Antik Kenti yaz, Google'a o çıkıyor yani. Ay burası Pompei ayol. Tövbe de kız, onlar sapıkmış. Bunlar düzgün. Ama burası aynı Pompei. Yunanlı, inançlı, Jüpiter'ine, Hera'sına, Zeus'una düzgün tapmış insanlar. Sonrasında çöküyor ticaret önemini kaybedince burada. Tam tapınmalı bir yer. Evet. Burada. Sembolik dindir çünkü. Haliyle gelip burada dua etmiş. Allah kabul etsin. Sen de istiyorsan duanı et. Çıkalım. Gidelim. Buradan gidelim ya. Gelsene, insanlar oraya gidelim. Bir de muhtar yürüyüş yapıyor. Bu muhtar yürüyüşünü unutmayın. Anneannemden öğrendim. Basma işte taşlara ya. Adamın üstüne basın. Bunlar diğer tarafa göçeli çok olmuş. Ne? Vaftiz havuzu. Anlat bakalım mantığını. Neyini anlatayım? Şuradan yürüyerek gidiyorsun içine. Sonra? Yani gereksiz bir şekilde suyun içinde debeleniyorsun. Çok Sonra? saçma. Çok saçma. İnsan günahkar da olmaz. Saçma. Bu da Göbek'te bir şey. Vaftiz havuzu. Şurada 3 tane basamak var giriş. Bak yine Aynı yerden çıkmasın diye. Burada da karşısında 3 basamak var. Aa. Evet. Öyle bir sistem var bunların. Bu bilgi bende yok. Bu bilgi bende var. Kocanda her şey var. Ay ne zor hayatlar ya. Neyse, çok güzel dönemde yaşıyoruz yine. Ay şimdi şu önemli olana gitmemiz gerekiyor. Şu önemli olan adını da bilmiyor. Cismini de bilmiyor. Yani Efes Antik Kenti Google'a yazıyorsun, orası çıkıyor. Ben adını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmeden gelmişim buraya. Çalışmamış. Çalışmadan buraya geleceğimizi düşünmüyorduk ki, bir anda karar verdik. Dedik vakit var, daha erken. Bari Efes Antik Kenti'ni gezelim dedi. Dedi. İrem dedi. Ne var dedi gezilecek. Aynen. İlk sırada burası vardı bizim. Tabii antik çağlarda bir kentin oluşmasının ana şartı deniz. Denize ulaşması. Bu da liman yolu diye geçen yapı. Şurada gördüğünüz gibi liman caddesi olarak burası böyle gidiyor. Büyük ihtimal taşları sonradan yerleştirdiler buraya ama karşısında ne buluyoruz? Bir açık hava sineması, tiyatro alanı, ister gladyatör dövüştür, ister operacı kadın getir. İşte insanlar sandalye mi olacak, taşı oturur. Demin ne dedim? Tiyatro oynat, ister gladyatör yap. Bak, aklın yolu bir. Yani kocan eski bir Romalı. Evet. Bundan 3000 sene, 2000 sene önce yaşamış Anladım. olsam Jules Tarihlerde Caesar hiç 2. bahsetmiyorlar aslında bundan. Hı? Tarihlerde hiç Direkt bahsetmiyorlar, güzel. sana Bulmuşsun. salladım. Koy aslanı, koy askeri, çarpı. Bir şey söyleyeyim mi? Bende. Telefonu akşam vakti denize düştü. Tamam mı? Gelirim biliriz. Sabaha kadar çalıştı telefon. Evet. Ertesi gün öğlen 6'da Bir anda telefon iptal. vefat. Tamam. Sadece elma çıkıyor Ne üzerinde. yaptık? Pirinci yatırdık. Pilav yaptık. Ondan sonra ertesi sabah telefon geri geldi. Evet. Akşamında kamerası gitti. Böyle bulandı Evet, orası. step by step bir şeyleri kaybediyor. Şimdi yolda 5-6 saattir araba yolculuğu yaptık ya. Telefonu kullanmamama rağmen sıcacık olmuş ve şarjı bitmiş. Evet. Peki İstanbul'dan gelenler nasıl gelsin? Onu da arabada konuşuyorduk. Acayip bir HGS ücreti çıkıyor. Ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum ama 1000 liraya geçti. İstanbul Kuşadası seferinden bahsediyorum yani. 2 tane de benzinciye uğradık. Depoyu fulliye. Toplamda 1130. Şu an full hava depomuz. Yani aşağı yukarı 2000 liraya yakın bir yakıt masrafımız da oldu. Ve 5,5 saat. Ama uçak biletlerine baktığımız zaman da aşağı yukarı biraz daha pahalı olduğunu görüyoruz. Bir de Adnan Menderes'e uçak var. Yani İzmir'den sonrasında tekrar nasıl ulaşım sağlayacaksınız, buraları neyle gezeceksiniz falan. Onu da hesap etmek gerekiyor.
Yani 2 kişi üstüyseniz kesinlikle araba. Çok mantıklı. Ama tek kişi de uçak daha ucuza kaçıyor olabilir. Bu da benden söylemesi. Evet, ben de aynı şeyden bahsedeceğim şimdi istediğimiz yere gidene kadar. Telefonunuzu eğer yurt dışı cihazı değilse, yani bu konuda alakası yok, denize düşmesiyle alakalı. O kısma sarayım yani. Eğer telefonunuz Türkiye cihazıysa ve suya düştüyse, suya dayanıklı diyorlar ya. Yani sadece dayanıklı diyorlarmış, su geçirmez demiyorlarmış. Apple bakmıyor. Apple bakmıyor. Merhaba bile demiyor. Dedim ki parasını vereyim yapın dedim. Hayır dedi, yapamayız, kesinlikle dokunmuyoruz dedi. Ama bununla ilgili ben zamanında Samsung için yaşamıştım bu problemi. Tüketici hakem heyetine gittim. Parasını çatır çutur aldım yani telefon. Lütfen Apple'larınızı suya sokmayın. Yalan Ama yani. altı ay Aa, sürer benim ya. istediğim yere geldik. Yaşasın. Aa, burası işte. Efes deyince burası çıkıyor arkadaşlar. Evet, burası güzelmiş. Yani of course dedim sana. İşlemeli çünkü. Biz biliyoruz bu işi. Neymiş peki bu? Size bedava arkeoloji dersi verecek. Tapınak İrem, tapınak. Dilsiz. Tapınak. Tamam, çok güzel. Hadi Ulumanito. Arkadaşlar bana az önce cahil diyen kocamı burada tokatlamak istiyorum. Tam olarak şurada. Ne yazıyor oku? Kütüphaneymiş. Heh, Ben ne dedim? tapınak. Çünkü kitap okumak da bir Bilge ibadet tapınmak. cinsidir. Bilge tapınmaya Ben geliyorlar. lafı çeviririm. Siyasetçi olacak adamdım. Yanlışlıkla hoca oldum. Ne diyor bak? Ne diyor? Efes'in en tanınmış anıtı. Celsius Kütüphanesi. Celsius Kütüphanesi. İsa'dan sonra %110 yıllar arasında yaşamış senatör tarafından yapılmış. Benim merak ettiğim, mesela 90 yılında yaşamış olanlar buralar hep dutluktu diyor muydu bu tapınak yapılırken? Tapınak değil bu. Kütüphane yapılırken. Tapınak değil. Hani İstanbul'da Bunlar olur ya buralar hep dutluktu muhabbeti. Hani bunlar yapılırken o dönem yani kalktı. şurada yazıyor. Bunu nasıl okuyup da anlayamadım ben anlayamadım. İmparator Caesar. O yüzden P. Bu sigma. O yüzden S. Bu I, bu M, bu I. Epistimi. Okudun mu gerçekten? Evet. Bu K, bu E, bu hangi harf? Fizikte lambda. Evet, O yüzden L. Bu S. O'da U diye okunuyor. Belsu. Ya biliyor muymuş koç Yalan işi? söylüyorsun bence. Ha, yorumlarda bilenler yazsın. Hadi gidelim. Abi neden? Neden yani? Gidip bir tarih üzerine adını sen soyadını yazsan ne geçecek eline? Neden karalıyorsunuz? Buradan yapanlara da sesleniyorum. Eğer bunu izliyorsanız yapmayın ya. Kendinize bir dur deyin. Bu nedir? Gerçekten çok sinir bozucu. Kamerayı açınca kibarlaştık herhalde. Daha sert konuşmuştu. Çok sert konuştum yani. Ama YouTube engellemesin diye kibarca. Kim bu? Emre, Güler, Anıl. Emre Güler. Allah seni bildiği gibi etsin. Hemen koy buraya bir kamera. Konmaz yani. Bu nedir ya? Ha, sen kamera koy. Çizeni yakala. İdari para cezası ver 100 Bak bin bak. lira. Güler oraya da yazmış soyadını bak. Treye bile yazma, anladın mı? Aa, yazarım ona. Yazmam. Ben onu da yazmazdım. Ticari pazar yeri. Orada anlattı ya pazar yerinin Evet. olduğu yeri düzenlemiş Parantez falan. içindeki kelime ne? Nerede ya? Agora. Görüyor musun? Parantez içinde değil ki o. Ticari pazar yeri Agora. Ha, sen İsa'dan burayı önce okuyorsun. Ben şurayı görüyorum. 300. yüzyılda çoktan kurulmuştu. Görünen şekli İmparator August dönemindeki genişletmeye kadar geri gider. Bu dönemde kuzeyde, batıda ve güneyde olmak üzere. Tamam, videoyu kes. Çok kötü okuyorsun. Çok güzel okudum ben. Uyku getiren masallar tadında okudum. Ay, şimdi buradan hep pazar. Pazarı bugün kursalardı bir şey alırdık. Tamam. Efes Deney Müzesi'ymiş bir kere, dijital değil. Neyse, kişi başı 425 lira. Öğrenci vesaire fark etmiyor. Herkese öyle. Müze kart geçmiyor.
Ama kesinlikle çok beğendim. Ve Güzel. şu anda bak insanlar sırada bekliyor. Normalde çok kalabalık oluyormuş. Ama biz içeriye sadece 2 kişi girdik. Dedim Kadın dedi ki zaten. siz çok şanslısınız. Hani normalde çok kalabalık olur diye söyledi. Çok keyif aldım. Benim için ilk deneyimdi yani bu dijital müzelerden. Çok Boyutlu güzeldi. ekranlar olarak düşün. Altınıza kadar zemin. Sanki o Zaten ben şeyde görselleri koyacağım. yürüyorsunuz. Tamam da görseli müzikle mi koyacağım? Anlatmayayım mı? Anlat. 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 Rüzgar esiyor, duman efekti veriyor, titreşim veriyor yere. Bütün bu duyulara seslenerekten o şehrin tarihini böyle tok, Nejat İşler sesi miydi? Sen öyle bir tok sesle. Adnan'dı ya. Adnan- Aşk-ı Memnu'daki Adnan'ın sesi arkadaşlar. Ha, o mu anlatmış? Evet. Yani ünlü bir sesti. Ünlü bir ses oydu. Tok tok anlatıyor işte. Zaten Öyle o- oldu, böyle oldu, şuradan yıkıldı, şimdi orada kendinizi hayal edin falan. Ama o havaya sokuyor sizi. 20-25 dakika süren bir deney. Ama hoş yani. 425 lira. Çok mu? Bedava girdiğimiz için neredeyse çok geliyor ama Starbucks'ta da sabah kaç para harcadık ya. Evet, ben çok memnunum. Hiç acımadım yani o paraya. Burada işte yürüyen birkaç kişiyi görmüştük. Hani ne kadar pahalı, zaten girişte para ödedik falan diye kızlar söyleniyordu. Girerken acıdım, çıkarken helal ettim. Evet, bence girin. İrem zaten paraya acımaz. Öyle bir karakteri. Yalan söyleme. Hangi Bak, paraya acıdın? Ikea'daki hala bulaşıklığı almadım o paraya acıdığım için. Kalmadığı için almadım. Kalmadığı için değil. Paraya acıdım ve uzun bir süre alamadım. Neyse arkadaşlar, aynı O zamanda bulaşıklığı koy. burayı ışıklandırıyorlarmış ve gece hali de müthiş. Evet. Yalnız Çok bunun güzel görüyor. aynısı nerede var Muhtemelen biliyor musun? kitap Bu nerede yazmak var biliyor istedim. musun? Kıbrıs Kaya Artemis. Ha evet, orası da çok benziyor. Çünkü burada Aynen. kopya çektikleri için Artemis Tapınağı'nın Evet. aynısını yapmışlar. Ama arkadaşlar ben tanrımı buldum yani. Benimki Artemis'miş. Benim için taşlar yerine oturdu burada. Az önce tapınmalık bir tane alacaktım Artemis. Ne kadardı bir kere? 4500 liraydı. Ufak heykel. Ve onun küçüğü de 2250 lira. Hani sonra vazgeçtim. Ayraçlara baktım. 45 liraya sen bir kere diyorum ki sadece tapınmalık ayraç alabiliyor. Bu bölgede Hristiyanlık çıkınca paket oluyor Artemis. Orada kamerayla karşılaştırdım. Niye? Zenginlerin işine yarayan. Hayır, ben en son ne dedi Artemis? Ne dedi? Ben dedi içinizdeyim dedi. Ben dedi Amazon Ya kadınıyım dedi. Amazon kadını mısın sen? Of course Böcekten yani. korkuyorsun sen. Kim korkuyor insan? Sinek görüyorsun abi. Bağıra çağıra öldürüyorum, fark etmiyor. Ama bugün öldürüyorum. mü? Yok dün. Sen yoktun evde. Eve arı girmiş. Allah'ım o kadar güzeldi ki Mike benim yüzümü gördü. Arı kafasını çevirdi ve göz geldi. Arıyla inanmayacağım. Bu arada çok duygusalım, neden bilmiyorum. Arıya çok üzüldüm. Dedim seni öldürmeden çıkartmam lazım. Bir yolunu bulmalıyım. Böyle bildiğim bir kapak buldum. Kapağın içerisine böyle şey yaptım. Koydum arıyı böyle sürükleyerek camdan gönderdim. Sanki bu yolu Kurtardım onu. giremiyorduk ya. Hayır bebeğim, oradan geldik. Bu videoya çöp şişçi Ayhan'da devam edelim. Yaşar. Of, kızı da dinlemiyorsun. Kıza sorduk müzedeki. Dinlesem kızı niye dinledin diye kavga çıkarırsın. Ben kızı dinledim. Hayır, edevimize sorduk. Küçük bir kızcağızdı. Kıskanç. İşte bile. Kıza dedik ki hani buraya geldik. Çöp şiş meşhurmuş. Nerede yiyelim diye. Yaşar'ın yeri varmış. Oraya gideceğiz. Salaş güzel bir yer. Caminin hemen yanında köşede kalıyor. Ve haritada da gözükmüyor yani. Bulamıyorsun. Bilginiz olsun eğer gelirseniz. Şimdi tadına bakacağım. Nasıl, lezzetli mi bilmiyorum. Daha önce yedin böyle bir şey? Hayır, böyle bir şey yemedim. Evet, yiyorum. En popüleri burada buymuş. Rüzgar söyledi, köfte varmış. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Ama biraz tuz eksik. Tuz eksik. Ben daha önce de buraya gelmişim. İsmini unutmuşum. Çöp şiş. Üremişlememiş. Çöplemelerin sebebi küçük olması. Küçük koyuyorlar. El şiş gibi değil. Bir tane de yağ koyuyor. bağırsana biraz, hiç sesim gelmiyor. Çöp şiş yiyoruz işte. Çöp temizlerinin sebebi de burada küçük küçük parçalar olması. Enteresan bir yer Selçuk, yani gezerken dolu dolu bir yer. Birçok antik kültürün olduğu için. Burada orijinal bir şey yiyelim dedik. Böyle bir şey yedik. Salaş bir yer zaten. Ama uğrayıp pit stop yapabileceğiniz bir yer. Afiyet olsun. Birazdan Kuşadası'na doğru geçip otelimize geçeceğiz.
Evet, Selçuk'tan sonra yarım saat daha yol yaptık ve Kuşadası'na geldik. Bu vlogun devamı aslında 3 gün sonra gelen videolardan olacak. Çünkü araya cruise turu sıkıştırmış olacağız. Sonrasında Türkiye'nin... Ben şeyi anlayamadım. Tek Kıyışırdık. video mu? Yok, cruise turunu ben bu videoya koymayacağım. Ha, bu Efes videosu. Efes videosunun yanına döndüğümüzde cruise'dan kalan kısımları koyarız. Tamam, bu Artık Efes ve Kuşadası. Efes, Kuşadası falan. Gideyim magnet alayım. Eyvah. Az önce bir tane abi geldi. Biz otururken Mike elini sıktı. Elini uzattı bir anda. Açıkçası biz biraz çekindik. Çünkü bu ara virüs vesaire var. Hani ben zaten pimpirikli bir insanım. Tanındığımızda inanmadık. Tanındığımıza da inanmadık Söylesene yani. yani. Abi ben seni diziden tanıyorum falan dese sıkıntı yok. Elini uzat. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm dedi. Elini uzattı. Böyle bakıyoruz. Selamünaleyküm. Yani ben zaten pimpirikliyim. Bir şeye dokunduğum zaman bir kere hemen kolonya falan Bir sıkıyorum. tane çanta var. Dedim ya bağış topluyor. Bir vakfa. Heh, biz öyle düşündük açıkçası. Neyse abi dedi, sen de dizilerde oynamıyor mu dedi. Aslında oynamıyor abi, ben sana söyleyeyim. Tanımış ama Michele'yiz. Acaba sen olduğun için mi tanıdı yoksa havuç mu zannetti seni? Benim kafama deli sorular. Hayır, YouTube'umuza da bakmışlar. Abla tanıyor beni. Bak, abla seni değil, beni tanıyor. Orada bir dur. Oh, saçım. Ne oldu? Neyse, şimdi kaldığımız yere gidiyoruz. Zıbaracağız galiba. Yatmaya mı gidiyoruz? Evet. İyi, tamam, odaya gidiyormuşuz. Uyuyacağız. Sonra bakacağız. Saat 1 olmuş. Ne yapacaksın daha? Yani bu vlog bitti gibi. Baksana, gençler yeni çıkmış, ne? Biz genç miyiz lan? Biz evliyiz ya. Ay, ne alaka ya? Evlenince gençlik bitiyor mu? Ne saçmalık. Evet, bence bitiyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kuşadası'nda bir şey... Şunu tut artık, kolum ağrıdı. İkinci gün. Ha. Başka bir şehirden görüşmek üzere.